başta Kanada ve birçok ülkede iple erişim hakkında bilgiye sahipsin. Ülkemize kıyasla yurt dışında iple erişim nasıl yürüyor? Benzerlikleri veya farklılıklarından bahsedebilirsin. Benim çok sevdiğim Amerikalı bir arkadaşım var. İple erişim için Evil Industry der. Böyle şeytani bir endüstri der. Çünkü temel olarak iple erişimde çalışan herkes böyle şeydir. Böyle 3 aşağı 5 yukarı böyle alfa karakterli insanlardır. Dolayısıyla çatışma, kavga, dövüş, hem tekniksel hem iletişim hem de şirketler arası bir sürü sıkıntı yaşanır. Yani aklınıza gelmeyecek şeyler yapılır insanlar birbirlerine. Dünyada da 3 aşağı 5 yukarı böyle yürüyor. Yani ben toplamda 52 tane ülkeye gitmişim. Bunların herhalde bir 45 tanesinde işte sınav yaptım, şirket gördüm bilmem ne vesaire. 3 aşağı 5 yukarı aynı. Yani ben Hong Kong'a sınav yapmaya gittim. Sınav yaptığım şirketin rakip şirketi immigration'ı aradı. Kaçak sınav yapıyorlar. İşte kaçak işçi var falan diye. Bu da benim. Biz de kapıya iki tane polis koyduk. Bir tane polisi de şöyle koyduk. Eğitimi alanlar polisti. Hong Kong polisiydi. Hong Kong polisi olduğu için bunun duyumunu almışlar. Biz de kapıya 2 tane polis koyduk falan böyle. Yani dünyanın her yerinde 3 aşağı 5 yukarı aynı. Onun için böyle Türkiye'de şöyle temel farklılar güvenlik, sağlık ve iş şartlarıyla ilgili farklılıklar var. Yani İsveç'te çalışan arkadaşlarım var. İsveç'e birçok kere gittim. 2-3 tane ayrı şirket için gittim. Böyle şey yani ne bileyim böyle iş yerine girdiğiniz zaman böyle güzel bir restorana giriyormuş falan gibi bir hissiyatla giriyorsunuz. Böyle mutlu olarak giriyorsunuz, mutlu olarak çıkıyorsunuz. İşçiler de öyle. Çünkü şey yok, böyle sınıfsal ayrımlar yok. Bu da nereye geliyor? İşte bir ülkenin ne kadar medeni olduğuyla alakalı. Sana ülkenin ne kadar değer verdiğiyle alakalı. Yani ülke insana ne kadar değer veriyorsa patron o kadar değer veriyor. İşçi hakkını o kadar savunuyor. Sen kendini işte doğduğundan beri değersizim değersizim diye görüyorsan patron sana değer vermiyor. Patron sana değer vermeyince de devlet sana değer vermiyor. Devleti kim yönetiyor? Hükümetler yönetiyor. Hükümetler de bir müddet sonra diktatörleşiyor vesaire. Umarım dünyanın her ülkesinde öyle olmaz. Ya bu çok net konuşulacak bir konu değil ama az çok bilgi sahibisindir diye soruyorum. Sence ülkemizde iple erişim teknisyenleri hak ettiği ücreti alıyor mu? Yani bunu vermek ne kadar etik onu da bilmiyorum ama aynı şekilde şirket bazında düşünürsen şirketleşen teknisyenlerin kazancı yaptıkları işe değer mi? Yani almıyorlar. Niye almıyorlar? Ya çok basit. Çünkü bu adamlar bir şekilde böyle sağlıksız koşullarda, kötü ortamlarda çalışıyorlar. Yani ne iş yapıyorsanız yapın. Yani çok güzel bir rüzgar türbininde kanat tamiri yapıyorsanız da kimyasala maruz kalıyorsunuz. İşte rafineride çalışıyorsanız oradaki işte ne bileyim 20 sene önceden kalmış asbest tozuna maruz kalıyorsunuz. Barajda çalışıyorsanız böyle bütün o fiziki kötü koşullara maruz kalıyorsunuz. Bu işin lamıcımı yok yani. Dolayısıyla işçiler hiçbir şekilde özellikle iple erişim teknisyenleri hiçbir şekilde hak etlerini almıyorlar. Yani maaş konusunda nasıl bir şey söyleyebilirim? Yani bir ipsiyenin minimum kazancı bence yani rakam vermek ne kadar doğru olur bilmiyorum. O kişinin yaşadığı yere, yaşam standartına göre, yaptığı işe göre tamamen değişebilir ama yani minimum asgari ücretin 4 katı ya da 5 katı olması gerekiyor. Onun üzerine bir şeyler koyabiliyorsa koyabilir. Ya da ne bileyim yani Türkiye'de benzin kaç para şimdi? 5 lira mı? 6 lira mı? Galiba 5'e falan düştü diye biliyorum. 5'e düşmüş olsun. Yani bir işçi eğer kendi kazancıyla 2000 litre benzin alabiliyorsa o para bence okeydir yani. Türkiye koşullarında. Mesela ben şirketleştim, bir sürü üye oldum, bir sürü iş yapıyorum falan. Sence Türkiye'de çabaladığıma değdi mi? Veya bu işten yürüdüğüme değdi mi? Bence değmedi. Yani o çok komplike bir soru oldu ya. Onunla ilgili aslında böyle saatlerce konuşmam gerekir ama yani şirketlenmek yani şirket kurmak vesaire şirket sahibi olmak bilmiyorum değmiyor olabilir ya. Değiyor olabilir de değmiyor olabilir de. Hani sen de bahsettin bundan. Bu hani meslekte bu yaşıma kadar bunu yaptığıma değdi mi gibi bir soru oluyor aslında. En son beni buraya getirdi. Değmiyor ya. Değmiyor tamam. Değmiyor. İnsanları soğutacak bir konuşma olsun. Yani yapmayın bu işi bak değmiyor işte. Boşuna çabaladım. Değmiyor. Yani işinizi seviyorsanız değiyor. Benim için durum ayrı. Ben gerçekten yaptığım işi seviyorum. Ben ipte olmayı seviyorum bilmem ne. Geçen gün işte 2 hafta önce bir tane işte rafineride şey var. Tankı var. Onun kafası kesildi. Onun kafası alındı. Yeni kafa gelecek falan böyle. Böyle 56 tonluk bir iş yapıldı. Biz de o işte iple erişimle ilgili işte bazı şeyler yaptık çalıştığımız şirkette. Yani o iş yapılıp bittikten sonra ben mesela çok mutlu oluyorum. Lan ne güzel yaptık falan böyle. Ya bu işte benim de parmağım var falan dediğim zaman ben çok mutlu oluyorum böyle. Ya seven insan zaten hepsinden mutlu oluyor ya. Böyle can bile silse dönüp tekrar bakıyor. Tabii.
Tabii. Ya ne güzel sildim falan diye. Yani mutlu oluyorsanız da iyi ama mutlu olmuyorsanız bu işi ya sadece para için yapıyorsanız o zaman değmiyor. Bu işi sadece para için yapıyorsanız konuşmazsınız. Bu işi sadece para için yapıyorsanız işte akşamleyin evinize gittiğiniz zaman yüzünüz gülmez. Bu işi sadece para için yapıyorsanız yapmayın. Herhangi bir işi yapmayın zaten. Sadece para Memnuniyet için dışında avukatlık diyelim. yapmayın. Bir işi sadece para için yapıyorsanız yapmayın abi. Yani bu benim 48 yaşındaki şeyim. Sadece para için herhangi bir iş yapılmaz ya. Doğru abi. Güzel. Ya benim şeyim bu yani. Peki yaş konusuna ne diyorsun? Sence kaç yaşına kadar devam edilir? Veya emekli olma yaşı Va- nedir gibisinden sorayım. Vallahi Selo 50 yaşında, ben 48 yaşındayım. Biz hala devam ediyoruz yani. Sen sigara da içiyorsun bu arada devamlı değil mi? Yani Hı? hiç bıraktığın oldu mu? Sigara içiyorsun, kullanıyorsun falan. Ya işte ara ara bırakıyorum, böyle bir hafta 10 gün bırakıyorum. Sonra bir daha başlıyorum. Sonra bir 6 ay içmiyorum. Sonra bir sene içiyorum. Ya Ama sen şey daha gençsin zaten de temel olarak. 48 yaşındayım. Yani. Benim yaşımdakiler 2 defa hacca gitti. Hepsinin torunu falan var. Diyor yani 48 yaşındayken böyle 25 yaşındaki bir iletişim teknisyeni arkadaş kadar böyle zehir gibi kıvrak hareketler etmiyorsunuz da bu sefer de işte işe başka şeylere sokuyorsunuz. Şimdi 25 yaşındaki adam şeyi göremeyebiliyor mesela. Şuraya buradan çıkarsam daha kolay çıkarım. Bu sefer de siz işi biraz çakallığa döküp bunu şöyle yaparsam daha kolay yaparıma geliyor. O da tecrübeyle geliyor. Ama bence 50-55 yaşına kadar böyle rahat yapılabilecek bir şey. Eğer kendinize iyi bakıyorsunuz, kendinize iyi davranıyorsunuz. İş dışında ne gibi sporlarla uğraşıyorsun ya da uğraşıyor musun böyle? Ya valla ben uzun zaman işte dağcılık yaptım. İşte bisiklete binerim sürekli. Öyle çok böyle spor delisi bir adam değilimdir ama bir aktifimdir yani. Mesela biraz sonra papatyayla beraber yürüyüşe çıkacağız falan böyle kızımla beraber. Arkadaşımızın köpeği burada. Onunla gezeceğiz falan öyle. Tamam. Öyle normal bir adamım yani böyle. Zaten yıllardır tırmanan birisin galiba. Yani sportif olarak bir hırsım yok, en azından artık yok yani.